Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 28 Mart 2026 Cumartesi günü. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Videoya başlamadan önce hepinizden öncelikle kanalıma abone olmanızı ve videoları beğenmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Yorumlarını da yorumlar kısmına belirtirseniz çok mutlu olurum. E, Bugün birçok kriptoyu, altcoin'i analiz edeceğiz. Dün bizim planladığımız hareketler oldu mu onlara bakacağız. Ben açıkçası dün BCH tarafına biraz baktım. O tarafta küçük de olsa bir işlem açtım. Böyle zamanlarda sizlerin de açıkçası hani desteğe gelmiş coinlere çok böyle işlem açma taraftarı olmanızı doğru bulmuyorum. Biraz daha hareket olan coinlere işlem açarsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü ben de dün BCH'ta diğer altcoinlere nazaran bir hareket gördüm. Onun için orada kısa vadeli bir işlem açtım. Karımı aldım çıktım. Bugün de bakacağız. Özellikle bana gelen yatırımcısı Türkiye'de çok olan altcoinleri dün Telegram grubundan da çok geldi bana. Onları sırayla analiz edeceğim. Şimdi öncelikle USDT ile başlayalım arkadaşlar. USDT gördüğünüz gibi dün ben bahsetmiştim. Üst kanal bandını kırdı. E, Fakat bütün indikatörler overbought vermesine rağmen yukarı kadar gitti. Bu bir likidite olabilir. Şu üst tarafı ben order blok olarak söylemiştim. Pardon, order blok diyorum. Satışın gelebileceği alan olarak belirlemiştim. Bakın şu alan 8.23 ile 8.13 bölgeleri. Şu an oraya kadar gitti. Oradan kısa vadeli bir satış geldi. Şu anda burada bir dönüş sinyali arayacağız arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir V yapıp aşağı inerse, yani şu şekilde bir V yapıp aşağı inerse tekrardan kırdığı trend bandının üst kanalını deneyebilir. Bu da altcoin'lerde kısa vadeli fırsatlar verme olasılığı yüksek. Bizim indikatörümüzde de zaten aşırı satış bölümüne gelmiş durumda. Market %50'nin üzerinde fakat çok hacimli değil. Ciddi bir para akışı yok şu anda dolar tarafına. Bir iş artık, yani divergence arkadaşlar. Hani indikatörlerle fiyatlar aynı anda tepki vermiyor. İndikatörler düşüş beklerken fiyat yukarı gidiyor. Divergence'ın açıkçası mantığı bu. Reversal down diyor. Yani fiyat buradan dönebilir ve bu güçlü bir hareket arkadaşlar. Şu anda bize indikatörlerin, fiyatların haberden bağımsız şu anda verdiği bilgiler bu. Benim de beklentim açıkçası dediğim gibi şurada bir V yapıp ya da şu kısımdan bir likiti de alıp tekrardan aşağı dönmesi, en azından 7.75 bandını tekrardan bir test etmesini beklerim. Alt tarafta da bizim 7.68'de de POC noktamız var. POC noktanızı her videoda açıklıyorum arkadaşlar. Burası fiyatın daha önce alıcıların baskın olduğu ya da satıcıların baskın olduğu, fiyatın yukarı ya da aşağı çekildiği bölgeler. Buralara çok dikkat etmemiz lazım. Fiyat buralardan tekrardan yukarı dönme ihtimali var. Ama öncelikle şu anda fiyat hala yukarı dönüyor ve net bir dönüş ibaresi bize vermedi. Özellikle dolar tarafından. Şu alanı dediğim gibi arkadaşlar herkes çizsin kendi grafiklerine. 8.20, 8.15 bandı şu anda direnç olarak çalışabilecek ilk bandımız arkadaşlar. Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafında da gördüğünüz gibi şu anda aşırı satım bölgesinde. Yani burada da bir divergence etme ihtimali var. Fiyatların artık buradan yavaş yavaş bir tepki alma ihtimali var. Ama dediğim gibi düşeni de kırdı. Şunu şöyle alayım. 4 saatlikte gördüğünüz gibi bir yükselen trendimiz vardı. Hatta şunu şöyle alayım, bugün oynamış. Yükselen trendimiz vardı. Dün bununla ilgili ben zaten bir çalışma yapmıştım. Size de bunu anlattım. Dedim ki eğer ki buraya gelir, burada oyalandığını görürsem bir likidite alıp yukarı çıkarsa ben long yönlü işlem açarım. Ama diğer türlü bakın şu çizdiğim hareket. Eğer buraya hacimli kırar, tekrardan bunu şu 67.500 bölgelerine bir reteste gelirse ve kanal içerisine giremezse short açarım arkadaşlar. Short açtığımda da ilk shortumu %25'lik kısmını kapatacağım yer şu order blok bölgesi demiştim arkadaşlar. 66.000 bölgesi ile 65.100 bölgesi. Burası bunun order bloğu. Yani fiyatın buradan artık e, dönme ihtimali yüksek. Ki gelmiş, bakın order bloğun içerisine gelmiş. Buradan küçük de olsa bir tepki almış ama alıcılar çok zayıf. Bakın görüyorsunuz hacimleri. Yani hacimler çok düşük.
Yani bu buradan artık alt taraftaki asıl order bloğuna, yani 62 bin, 63 bin, 62 bin bandına İnebilir mi? İnebilir. Çünkü görüyorsunuz fiyatlar çok aşırı satım bölgesinde ama hala güzel bir mum göremiyoruz. Yani şöyle hacimli bir mum görebilsek buralarda en azından dönüş için bir nebze de olsa umudumuzun olacağını düşünüyorum. Günlükte var mı burada, bir bakalım. Günlükte yani günlükte de yok. Bakın en son şuradan ben short vermiştim zaten. Şu bölüm çok önemliydi. Short vermiştim. Oradan aşağı kadar süzüldü. Yani bu short'u şu kullanan arkadaşlar iyi gelirler elde etmişlerdir inşallah. Dediğim gibi şu anda alt tarafta bir de şu anda 65 bin bölgesi, onun altında da 62 bin bölgesi. Ben buralara bakacağım. Yani burada likidite bölgeleri şuralar arkadaşlar, bakın. Fiyat her zaman likiditeyi takip eder. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani şurada giren adımı, bak şu bölge 65 binden yük gelen yükselişin likiditesi alınmamış. Bak fiyat şu hareketi de yapabilir. Gelip buradan tekrardan order bloğun içerisine girebilir. Bizim için önemli olan buradaki order bloğun çalışmasını için order bloğun altında mum kapatmaması lazım. Öncelikle bunu bilin. Ha, fiyat gelir bunun altında kapatır. Bu sefer de bir alt blok olan order blok. Bakın şu çizdiğim bölgeler. Dün bu alanları vermiştim. Videoyu izleyen arkadaşlar buralarda zaten işlem almışlar mıdır bilmiyorum ama kısa vadeli işlemlerde, scalp işlemlerde iyi gelirler elde edebilirler. Edebildiklerini de düşünüyorum. Alt taraftaki ordu bloğumuz da şu bölge arkadaşlar. Bakın şuranın da daha likiditesi alınmadı. Yani şu 62 bin bölgesinin hala likiditesi alınmadı. Buraya da gelebilir. Yani, hani şuradan bir kısım long açılır. Olabilir. Alt taraftan kalanıyla yani %25 buradan açarsın. %50 buradan açarsın. Bir likitte alır buradan gelir. Şuradan güzel bir para kazanırsın. Para zaten hep diyorum arkadaşlar likiditeden kazanılır. Yani destek direnç bir nebze ama likidite asıl parayı kazandıran alanlardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bitcoin'de şu anda dediğim gibi olumlu bir hareket yok. Fakat indikatörler artık oversold oldu. Yani buradan kısa vadeli tepkiler olabilir. Yani dediğim gibi aşağı gelir, şuradan bir kitle alır, buradan tekrardan yukarı gider. Bu alanları incelemeniz, izlemeniz gerekiyor. Bakın ben veriyorum alanları size. Bu bölgeleri siz de kendi grafiklerinizle çizin, analiz edin, alarmlarınızı kurun. Ethereum tarafına bakalım. Şimdi Ethereum tarafında da şu bölgeyi dün vermiştim. Bakın orada bile o kadar geldi. Oradan bir kısa vadede bir tepki aldı. Şu anda buralarda sürünüyor açıkçası. Bunda da yine indikatörlerimiz aşırı satımda. Yani buradan artık dönüş hareketleri inciden gelebilir. Buraları çok dikkatli analiz etmemiz gerekiyor. Şu bölgeyi daha önce vermiştim. Burada bir omuz boş omuz formasyonu vardı. Şu anda onun altı kırdı, mum kapattı. Ama dediğim gibi yani buradaki formasyonlar biraz e, hani bu pariteler Bitcoin'e bağlı olduğu için yani %100 çalışmayabiliyor. Biz sadece bu alanlarda böyle bir formasyon var. Diğer Bitcoin ve USDT'ye de bakarak bunun çalışıp çalışmadığını analiz edebiliyoruz. BCH'e bakalım. Dediğim gibi ben BCH'te dün bir hareket gördüm. Bu hareketten dolayı da burada işlem aldım. BCH'da da bizim alt taraftaki ilk desteğimiz arkadaşlar, hani güzel bir şekilde çalışabileceğini düşündüğüm ilk destek bölgemiz 431 bölgesi arkadaşlar. 431 bölgesine geldiği zaman fiyat tekrardan oradan bir inceden alım yapılabilir. Gözüme çarpan ilk direnç bölgesi de şu bölge arkadaşlar. Daha önce birkaç kez buralarda oyalanmış. Yani şu 482 490 bölgeleri direnç olarak çalışabileceğini düşünüyorum. Şu an fiyat o bölgelere doğru ilerliyor. Bakalım buranın üzerinde kırar bir 4 saatlik mum kapatırsa buradan alıp yapılabiliriz. Şu anda bir hacim girişi var ama indikatörlerimiz hala bir iş veriyor bize bu tarafta. Yani fiyatla grafikler yani fiyatla indikatörler aynı seviyede ilerlemiyor maalesef. Şimdi Solana'ya bakalım. Solana'da gördüğünüz gibi şu bölgeyi dün vermiştim arkadaşlar. Burayı çizmemişim. Bakın şu 81 bölgelerinden ilk tepki alabileceğini düşündüğüm bölgedi. Şu bölge. Bakın. O da yine gelmiş buradan tepkisini almış. Ama diğer pariteler gibi maalesef
Yani oversold'da olmasına rağmen ciddi bir alıcı hala gelmemiş. Hafta sonu olmasının verdiği de bir etki de var zaten. Ama kriptolarda genelde böyle cumartesi akşamları, pazar gününe doğru kısa vadede yukarı yönlü tepkiler olabiliyor. Biraz da stopları patlatma e, yapıyorlar açıkçası. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani şu anda bu bölgelerden açıkçası short girmek biraz riskli. Çünkü indikatörler patlamak üzere. Buradan artık bir yukarı kısa vadede olsa indikatörleri rahatlatmak için bir hareket olabilir. Bu alanları takip edin arkadaşlar. Alt tarafta bizim Solano'da bizi destek olarak tutabilecek 77 bölgesi var arkadaşlar. Burası da zaten daha önce order blok olarak çalışan bir bölge. Yani fiyat buralara geldiği zaman parçalı olarak long yönlü işlem almak bence gayet mantıklı. Özellikle şu bölge güzel olarak çalışır Solana tarafından. Şimdi XRP'ye geçelim. XRP yine de dün vermiştim. Şu bölge 1.34 ile 1.32 arası bunun order bloğuydu arkadaşlar. Desteğimiz de alt tarafta gördüğünüz gibi şu 1.31 bölgeleri. Buralara geldiği zaman inceden bir alım yapılabileceğini söylemiştim. Bunda bir sinyallerimiz gayet iyi. Özellikle bu XRP tarafında diğer paritelere nazaran şu anda dönüş ibaresi daha fazla. Yani sinyalimiz up durumda, reversal dönüşümüz up durumda, divergence bullish durumda ve en önemlisi confidence kısmı strong. Yani bu hareketin yukarı doğru olma olasılığı çok güçlü. Şimdi bu XRP bu bölgeden tepki alır üstüne atarsa üst tarafta bizi bekleyen ilk alan 1.41 bölgeler arkadaşlar. Şu bölge POC bölgemiz. Yani daha önce dediğim gibi satıcıların aşırı satış yapıp fiyatı aşağı çektiği bölge. Şu bölgelere geldiği zaman kar almak mantıklı. Zaten onun üzerinde de yükselen trendimizin aşağı kırıldığı alan var. Yani şu 1.46 bölgeleri. Ben yani şu bölgede özellikle 1.41 ve fiyat pozisyonun kapatılması taraftarıyım. Yani en azından şuradan hatta bir pozisyon açsam ben şurada birazdan. Stopumu şuraya koysam, hedefimi şuraya koysam. Yani arkadaşlar güzel de bir kar veriyor. Yani şuraya bıraksak 2'ye 5 neredeyse 2'ye 6 oranında bir e, risk ödül oranımız var. Bence şu anda böyle bir piyasada çok geçerli. Gayet de güzel. Kısa vadeye inelim bunda bir bakalım. Evet, kısa vadede benim indikatörüm saatlikte şu mumda artık kesişim vermiş. 1.33. Bakın bu mumda artık kesişim vermiş benim indikatörüm. Hatta şurada özür dilerim. 1.33-23 civarlarında kesişim vermiş. En azından bu fiyatın biraz daha yukarı gidebileceğini ben kendi adıma düşünüyorum. Dediğim gibi şu 1.41 bölgesi önemli. Oranın üzerine atarsa fiyat bir akümülasyon süreci sonundan sonra tekrardan yukarıyı deneyebilir. Şimdi BNB tarafına bakalım. Ya aslında çok fazla coin geldi bana dün. Analiz etmemi arkadaşların istediği ama yani çoğu o kadar gebelik bölgelere gelmiş ki neyi analiz edeceksin? Yani piyasaya çıktığı fiyatın da çok çok altında. Nereye kadar düşebileceğini bilmiyorsun. Yani fiyat çünkü böyle bir şey arkadaşlar. Yani yeni çıkmış coinlerde ya da bir senelik 2 senelik coinlerde fiyat artık ilk çıktığı bölgenin altına ya da all time high'ın üstüne gitti mi ondan sonra onun gideceği bölgeleri analiz etmek gerçekten çok zor. BNB'de order bloğumuza kadar gelmiş arkadaşlar. 607 bölgesine kadar bakın buralardan bu da küçük bir tepki almış. Ama tepkiler çok cılız. Bu da aynı şekilde oversold bölgesinde. Bullish dönüşler olma ihtimali var ama bakacağız. Buradan öncelikle fiyatın benim stratejimde şöyle arkadaşlar. Yani bu gelecek burada. Şu şekilde yani şöyle en azından bakın şuradaki gibi güçlü bir mum olması lazım. Yani alıcıların artık içeri girdiğini görmem lazım benim. Ancak öyle pozisyon açabilirim. Çünkü şu anda fiyat hani oversold olsa bile hala satış devam edebilir. Çünkü dediğim gibi bakın şu bölgede inceden bir likidite de almış aslında 607 bölgesinde. Küçük de olsa şu bir likidi de arkadaşlar. Buradan likidite almış. Ama alıcı bulamazsa buradan
Dediğim gibi şu 577 bölgelerine gelebilir. 577 bölgelerine gelir. Şöyle bir hareketten sonra tekrardan bu bölgenin içine girerse dikini de almış olarak sayarım. 507 bölge 77 bölgesinden pozisyonumu açarım. Yine POC noktam olan 640 dolarlara kadar taşırım pozisyonumu. Bir saatliğe bakalım. Bir saatlikte bizi ne sıkıntı çıkartabilir bakalım. Yani bir saatlikte de yok dediğim gibi arkadaşlar. Şu bölgeye kadar fiyat pozisyon taşınabilir. Yani 620-640 arasına kadar pozisyon taşınır. Hatta buralarda da isterseniz pozisyonu kaçırmak istemezseniz hani şu bölgede %50'sini satarsınız. Baktınız fiyat buradan aşağı dönüyor. Artık buraları geçemiyor. Pozisyonu komple kapatırsınız. Ya da geldi bak fiyat bunun üzerine çıktı. Üst bandı doğru gidiyor. Yani dedim %50'sini kapatırsınız. Kalan %50'siyle pozisyonu taşımaya devam edersiniz. Litecoin tarafına bakalım. Litecoin de yine piyasanın en eski coinlerinden bir tanesi, altcoinlerinden bir tanesi. Bu kısa vadede bayağı bir daha önce yükseliş yaptı. Bullish'e de çevirmişti kendi grafiğini aslında ama şunu ben şöyle bir şurayı bir alayım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapsak daha mantıklı. Evet. Şimdi Litecoin'de ilk destek bandımız arkadaşlar şu bölge. Yani 50 bölgesi bunun güzel destek olarak çalışabileceği bölge. Üst tarafta da şu bölge arkadaşlar 56 bölgesi bunun direnç olarak çalışabilecek bölgesi. POC'de 55 noktalar arkadaşlar. Daha önce aşırı satımın yapıldığı bölge olarak burayı belirleyebiliriz. Şu grafik kaymış. Şunu ben şöyle alayım. Şuradan. Bu da yine neredeyse bir üçgen içerisinde şu anda hareketine devam ediyor. HVO sinyallerimiz bullish'e dönmüş durumda. Hani up seviyelerinde buralardan artık inceden bir yükseliş bekleyebiliyoruz. Yani piyasanın genel olarak görüntüsü bu. Ben ama özellikle sinyalleri pozitife dönmüş coinleri biraz daha alma taraftarıyım. Özellikle onları seçtim zaten. Yani şu anda benim gördüğüm özellikle XRP ve Litecoin tarafında sinyallerin biraz daha bullish olduğu, daha yani yükseliş sınırlı bile olsa diğer paritelere nazaran daha iyi hareketler sergileyebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Saatliğine bakalım bunun Litecoin'in. Yani saatlikte de evet gayet iyi. Şu mumda kesmiş zaten. Kesişimimiz şu mumda. İlk olarak bu 55 seviyelerine kadar gider. Üst tarafta da işte POC noktamız var arkadaşlar. 55-56 noktalarında. Şimdi linke bakalım. Link tarafında durum ne? Evet, linkte yine arkadaşlar order bloğumuzun içerisinde şu anda bu da aşırı satışta. Hani bullish tarafa geçmiş ama hala çok olumlu değil. Yani indikatörler bununla ilgili şu anda bana olumlu bir hareket sunmuyor. Bunun da arkadaşlar alt taraftaki ilk destek bandımız bizim şu 8 bölgeleri, 8 dolar bölgeleri bunun desteği. Üst tarafta da bizi direnç olarak ilk karşılayacak alan şu bölgeler arkadaşlar. Yani 9.4 bölgeleri ilk direnç olarak karşılayacak alanlar. Hatta şunu şöyle de çizebiliriz şu bölge. Yani 9.4 ile 9.7, 9.8 bölgesi bunun ilk direnç olarak çalışabileceği alanlar. AVAX tarafına bakalım. Şimdi AVAX'da diğer pariteler gibi kanal içerisindeki hareketini aşağı doğru kırdı. Bu da yine oversold'da. Hani dönüş sinyalleri var ama çok sağlıklı değil. Alt taraftaki ilk desteği biz 8.10 dolar bantları. Üst tarafta bizi bekleyen direnci arkadaşlar. Eğer ki bir kısa vadeli bir hareket de olursa şuralara kadar gelir mi bilmiyorum ama gelirse dediğim gibi şu 9.5 9.7 bantları da AVAX'ta bize direnç olacak noktalar. Gördüğünüz gibi POC noktamız da 9.50 seviyelerinde. AV'ye bakalım. AV'de yine yatırımcısı çok olan
altcoin'lerden. Yani bu da ciddi bir sıkıntı ya. Bayağı bir düşmüş. Yani şurası, şu bölge da, yani alt tarafı çok alma bant taraftarı değilim ben. Ama desteğin de altını sarkmış gibi. Günlüğe bir alalım. Bakalım günlükte bize nasıl bir grafik verecek. Yani şu anda AV için hiç olumlu değil açıkçası. Yani şu bölge 74 bölgelerine kadar, hatta şu arkadaşlar, şu bölgeyi sayarsak burası destek olarak çalışabileceğini düşünüyorum. Şu alan. Yani 84 ile 76-75 arası, hatta şurayı da alırsak daha sağlıklı olur. Yani şu bölge diyelim. Tabii. 79'da 73 bölgesi bunun direnci desteği arkadaşlar. Güzel bir destek olarak buradan çalışabileceğini düşünüyorum. Çünkü 4 saatlikte yukarıda artık şu desteğini de aşağı doğru kırmış. Yani şu bölge bunun desteği, 114 bölgeleri bunu da aşağı doğru kırmış. Yani alım yapılacak arkadaşlar. 74 seviyelerinden parçalı bir deneme yapabilirler. Abi çünkü projesi güzel olan bir coin. Ben de seviyorum. Daha önce buna kısa da olsa yatırım yapmıştım. LDO tarafına bakalım. LDO tarafı dün güzel bir hareket yaptı. Ama günlükte onun POC noktamız arkadaşlar 0.31 seviyesi. Burası çok önemli. Bakın 0.31 seviyesi, burayı geçmesi lazım ki yükselişin başlaması için. Çünkü burada daha önce aşırı satımla fiyat aşağı çekilmiş. 4 saatliğe inelim. Şimdi 4 saatlikte arkadaşlar şu bölge bizim satıcılı bölgemiz. Zaten buralardan 3 tane mum yapmış, tepki vermiş. Şu anda buralarda oyalanıyor. İndikatörlerimiz upside durumunda. Reversal down olma ihtimali aşağı doğru var şu anda, ama dediğim gibi diğer paritelere de bağlı olarak bu değişir. Alt tarafta ilk destek bandımız arkadaşlar bizim şu bölge olur. Daha önce birkaç kere de buradan tepki alıp yükselmiş. Yani 0.27 bölgesi şu anda bunda destek olarak çalışabilecek bir bölge. Üst taraftaysa arkadaşlar ilk direncimiz 0.31 seviyeleri. Yani 0.30-0.31 seviyesi bununla direnç olarak çalışacak bölgeler. Bu da hala gördüğünüz gibi bir düşen trendini şurada kırmış mı bir bakalım. Buradan başlamış. Şurada. Özür dilerim, şunu alayım. Yani şöyle yaparsak daha sağlıklı olur. Burada da hala düşeni kıramamış. Bakın gelmiş. Bir iki daha önce 2'yi denemiş. 3'ü denemiş. 4'ü denemiş. 5'i denemiş. Hani buradan sonra artık yavaş yavaş aşağı süzülme ihtimali var. Tabi Bitcoin bir hareket yaparsa bunda da artık şu trendi kırıp yukarı doğru bir hareket bekleyebiliriz. Yani en azından bunu LDO'nu koymamın sebebi aslında şu anda güçlü durmasını sebebi. Yani güçlü durmasını diğer coinlere göre bence çok sağlıklı. En azından bir yükseliş olacaksa bunda daha çok bir yükseliş beklerim. Çünkü şu anda içeride hacim var. Money flow da zaten %50'nin üzerinde. Yani Bitcoin tarafında bir hareket oldu mu LDO tarafına da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hype'a bakalım. Hype'da güzel bir boğa bayrağı var arkadaşlar. Boğa bayrağının içerisinde şu anda oyalanıyor. Alt taraftaki order'ı biliyor musunuz? Bizim 37 ile 36 dolar seviyeleri. Şu anda oralara gelince inceden bir alım yapılabilir. Bakın şöyle. Şu seviyede yani ilk destek olarak çalışabileceğini düşündüğüm bölge 38 bölgesi. Yani fiyat gördüğünüz POC noktası, daha önce o noktadan tepki almış fiyat, gördüğünüz gibi onun üzerine çıkmış, tekrardan gelip POC noktasından alt olsa bir tepki almış, şu anda POC noktasının üstünde. Yani burada boğa bayrağını eğer ki yukarı kırarsa arkadaşlar 54 dolar boğa bayrağının hedefi. Günlüğe bakalım. Günlükte hype'da durum ne? Dediğim gibi yeni bir coin olduğu için açıkçası yani ilk tepkisi zaten şu bölgelerden olacaktır. Bakın burası bunun ilk ATH'ı. Şuralar 49 bölgeleri bunun yukarı tarafta ilk direnç olarak, güçlü direnç olarak çalışabilecek bölgesi. Yani güzel bir hareket sergilemesi aslında. Yani çok da bullish duruyor. Diğer coinlere göre. Şunu şöyle alalım. Grafik
kayıyor bazen. Evet. Şöyle yani şu bölgelere 38 bölgelerine geldiği zaman açıkçası ben de bunda bir long pozisyon denemek istiyorum. En azından hafta sonu da olsa kısa vadeli bir al kaç işlemi yaparım arkadaşlar. Şimdi yapay zekalara bakalım. Yapay zekalar bayağı bir insanları yıprattı açıkçası. Özür dilerim, ben bir su içeyim. Hani yapay zeka hype ile beraber ciddi bir yükseliş yaptılar. Özellikle bir sene önce, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi render'a bakalım. Render'la başlayalım. Burada durumlar ne? Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın, dün de vermiştim bunu. Dün ya da öbürsü gün, yanlış hatırlamıyorsam. Şu bölge 1.64 ile 1.60, 1.57 bölgeleri önemli. Oralardan tepki alabilir dediğim bölgeden tepki almış. Kısa da olsa bir yükseliş yapmış. Şimdi tekrardan o bölge içerisine girmeye çalışıyor. Çünkü market çok hacimsiz. Bunda da sinyalimiz up ama arkadaşlar yönümüz biraz da aşağı. Yani bunda olumlu çok şey göremiyorum ben şu anda. Grafik olarak da. Üst taraftaki bandımız, direncimiz 1.85-1.89 bölgeleri. Alt tarafta da güzel alıcılığı olabileceğini düşündüğüm bölge şu bölge arkadaşlar. Hani alıcıların buradan fiyatı yukarı çekebileceği düşündüğüm bölge Order Globo'nun ilk 38'de 1.38'de 1.31 bölgeleri. Yani buralara geldiğimiz zaman fiyatı e, takip etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi şöyle bir likidite alma işlemi sonrası işleme girilebilir. Ya da gelir burada şöyle bir hareket yapar. Yukarı çıkar. Bir daha gelir buralara. Buradan da hareket yapar. Kırdığı noktada her videomda bahsediyorum. En güzel dönüş formasyonu budur arkadaşlar. V olabilir, ikili tepe olabilir, W olabilir. Ha, bu formasyonlar yukarı doğru ya da aşağı doğru çok güzel çalışır. Grafikte bunları görebilmeniz lazım. Eğitimlerde ya da gün içerisindeki seans videolarında ben çok sık sık bahsediyorum bunlardan. Şimdi WorldCoin'e bakalım. WorldCoin var bunlar. Bayağı bir talan olmuş ya. Şimdi bakın, WorldCoin'e şöyle bir günlükte geniş çerçevede bakalım. Bunlar benim daha önce çalışmalarım. Şunları ben bir kaldırayım. Yani şu bölgeyi, önce mum fitil attığı bölgeyi direnç olarak sayarsak zaten ondan öncesi de çok görünmüyor arkadaşlar. Yani bu tarih neymiş? Aynen. Yani şu anda inanılmaz bir düşüş yapmış arkadaşlar. Yani bu deli gibi düşmüş. Yani gerçi şu anda şeyde 0.26 bölgesini bir destek olarak sayarsak onun da üzerine atmaya başlamış ama piyasaya para girişi yok arkadaşlar. Bakın şu anda %33'te. Yani en azından benim indikatörümün %50'nin üzerine çıkması lazım ki ben o MTA içerisinde para girişi olduğunu söyleyebileyim. Yani bu yapay zekaları biraz da koymamın sebebi bu. Çünkü insanlar zamanında yapay zekaya çok para verdiler. Çok yatırım yaptılar. Şu anda bunlarla ilgili bir dönüş bekliyorlardır illaki ama şu anda çok ciddi bir para çıkışı var. Yani bu bir yükseliş olacaksa şu anda para girişi olan emtialar içerisinde hareket etmek daha doğru olduğunu düşünüyorum. İlk direnç olarak çalışabilecek bölge de şu bölge arkadaşlar. Yine POC noktamız 0.40 0.43 bölgesi, bunda ilk direnç olarak çalışabilecek nokta. Oralara gelebilir mi? İnşallah gelir şu anda. En azından kısa vadede olsa yatırımcısını biraz rahatlatır. En azından vadeli işlemlerde. Ama dediğim gibi bakın şu anda bütün sinyallerimiz dolu durumda. Arkama bakalım. Arkamda keza aynı. Yani şu anda alt tarafta nerede tutar bunu açıkçası bilemiyorum ama üst tarafta ilk direnç bandımız 0.10 bölgeleri. Bakın buraları yani kendi grafiklerinizde çizin arkadaşlar. Bu kadar düşmüş emtialarda ilk direnç bandına geçmeleri hiçbir zaman kolay olmaz. Yani hep söylüyorum, gelir buraya bir iki alır, çat aşağı. Bakın burada da güzel shorttan para kazanılır. Çünkü buna bir satış gelirse geçmiş olsun. Yani nereye kadar gideceğini kestiremezsiniz. Güzel para kazanabilirsiniz. Bunda da bakın sinyal hala down durumda. Olumlu bir taraf yok. FED'de güzel bir hareket vardı. Öncelikle onu söyleyeyim. Hatta şunu
4 saatliği alayım. Bakın FED'de e, alt tarafta bizim Order bloğumuz 0.20 bölgeleri arkadaşlar. Şu anda bu bölgede FED dipten dönüş yapıyor. Sinyallerimiz up durumda. Money flow'umuz %54 seviyelerinde. Yani yukarı doğru bir sıçrama olabilir. Sadece belli indikatörlerde bir iş vermiş arkadaşlar. Ama şu direnç üstünde, yani ilk desteği, özür dilerim, bunun 0.22 bölgeleri. Yani şu bölge. Buranın üzerinde kaldı mı fiyat üst bantları dener. Zaten POC noktasının da üstünde şu anda. POC noktası da 0.23 seviyelerinde. Üst tarafta bizi karşılayacak ilk direnci arkadaşlar. Bunun da ilk başta 0.28-0.31 aralığı direnç olarak çalışacaktır. Yani bu bölgeye geldiği zaman artık inceden parçalı satış yapmanızı tavsiye ederim. AI'ya bakalım. AI'da aynı arkadaşlar. Hiçbir olumlu taraf yok. Bakın sinyallerimizde bir iş. Şu anda 0.18 direncinin desteğinin de altını sarkmış. Yani magmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Bakın resmen boşaltmıştır içine. Yani bunun altı yok arkadaşlar. Nereye kadar düşebilir hiç bilmiyoruz. Yani şu anda 0.018 0.00 da olabilir. Yani önüne bir sıfır da alabilir. Para çıkışı deli gibi şu anda. Yani çok da bir şey yok. Hani kısa vadeli bir tepki de olsa bunun cılız kalacağını düşünüyorum. Üst tarafta bir de direnç destek olarak çalışabilecek ilk bölge 0.24 bölgeleri, POC noktamızda 0.21 bölgesi arkadaşlar. Yani burada artık muhtemelen bundan umudu kesen herkes ne var ne yoksa sattılar. Pengu'ya bakalım. Öncelikle Pengu'da da sinyallerimiz yavaş yavaş bullish'e dönüyor gibi. Öncelikle onu söyleyeyim. Alt tarafta bizi bekleyen destek bandımız 0.0056 bölgeleri arkadaşlar. Yani bunun üzerinde mum kapatması olumlu. Üst tarafta bizi 0.077 0.0077 seviyelerine kadar ilk aşamada taşır. Ama dediğim gibi öncelikle alt tarafta şu bölge, bakın şu bölge bizi tutması gerekiyor. Yani bu bölgenin 0.56 ile 52 bölgesine tutuş sağlarsa eğer ki burada, yani şöyle bir hareket yaparsa, ben de açıkçası Pengu tarafında bir işlem almayı düşünüyorum. Seviyorum Pengu'yu. En azından pozisyonumu 68-70 seviyelerine kadar da taşırım. 4 saatlikte var mı bir şey? Aynen, 4 saatlikte de çok yok açıkçası. Popget'e bakalım. Popget'te de yine aşırı satışta şu anda. Yani dönüş için olumlu bir sinyal şu anda yok. Bizi alt tarafta ilk tutabilecek destek alanı arkadaşlar şu bölge. Yani 0043 ile şöyle alırsak 0044 ile 0043 bölgeleri ilk destek olarak çalışabileceğini düşündüğüm alan. Üst tarafta da bizi yine şu 0.59 ile şu bölge 0.59 ile 0.57 bölgesi, bunda da bize direnç olarak çalışabilir. Ama dediğim gibi aşırı satımda, ama herhangi bir indikatörde ben şu anda dönüş göremiyorum. ENA'ya bakalım. ENA'da şurada bir kanal içerisinde hareketine devam ettiriyor. Yani sinyallerimiz bunda yani hafif hafif yukarıya dönüyor gibi. Yani olumluya dönüyor gibi, ama günlükte bir bakalım. Bu da artık bunlar da çökmüş arkadaşlar. Yani bunda da yukarıda, hani aşağı tarafta bunu tutabilecek şu anda bir alan yok. Hani şöyle diyebilirim ben sadece. Yukarı tarafta 0.12 ile yani 0.12 bölgesi, bunda bizim ilk direnç olarak çalışacak bölgemiz. POC noktamızda 0.10. Bakın bu seviyeleri alın. Buraları, hani bu kadar hacimsizlikle buraları geçme ihtimali çok yok. Yani buralara geldiği zaman en azından kısa bir dönüş formasyonundan sonra kısa bir short pozisyon denenebilir. Pozisyonda eğer ki baktınız hacim daha da düşüyor,
aşağı kadar, yani kendi şu an şu bölgeler herhalde artık bunu tutar diye düşünüyorum. 0.70 0.80 bölgeleri. Ama sağlıklı görünmüyor arkadaşlar. ADA, özellikle ADA da bizim Türkiye'de yatırımcısı çok olan bir parite. ADA'nın alt tarafta güzel destek olarak çalışabileceğini düşündüğüm bölge şurası arkadaşlar. Şurayı şöyle alalım. Şurası, yani 0.23 ile 0.22 bölgesi bunun güzel destek olarak çalışabileceği bölge. 4 saatliği alalım şimdi. Üst tarafta da arkadaşlar şu anda görünen şu düşen minördeki düşen trendimizi önceki gibi yukarı kırması lazım ve sonrasında yani 0.30, 0.29, 0.30 bölgesinin üzerinde mum kapatması lazım ki adanın da inceden yükselmeye başladığını düşünelim. Bu da oversold'da şu anda, ama benim diğer indikatörlerimde bir divergence etmiş bullish paket, fakat para girişi şu anda çok sınırlı. Yani %41'lerde. 50'nin üzerine geçerse dediğim gibi adada da belki pozisyon almayı düşünebilirim. Arkadaşlar iki tane daha coin inceleyeyim, ondan sonra şeyi kapatacağım. Gras'a bakmayacağım. Şu Arbitrium'u çok sormuşlardı. Arbitrium ve Dog'a bakacağım. Şimdi Arbitrium'da desteğine çok yakın. Şu bölüm zaten bunun desteği arkadaşlar. Yani üst 0.90 ile 0.80 arası daha önce çalışmış. Günlüğe bir alalım. Bu hani günlükte de şöyle bir ikili dip gibi bir şey var arkadaşlar. Ne kadar çalışır bilemem. Ama görünen burada ikili dip var. İkili dibi kırarsa şu bölge arkadaşlar 0.11 bölgesi formasyonun evet çalışabileceğini düşündüğümüz bölge. 4 saatliğe tekrar alalım. Gördüğünüz gibi bu da aşırı satım sinyali veriyor. Buralardan inceden bir tepki gelebilir ama hala bir para girişi yok. İndikatörlerimizden hepsi aynı, yani en azından birkaç tanesi aynı hareketi yapsa, aynı veriyi verse sağlıklı diyebilirdim. Ama şu anda öyle bir şey yok. Üst tarafta ilk direnç bandımız arkadaşlar şu bölge. Yani 0.11 bölgesi, 0.11, 0.11.5 bölgesi direnç olarak çalışabileceğini düşündüğüm alan. POC noktası da 0.099. Yani şuradan baktık piyasa artık normale dönüyor. Şuradan, hani normale dönüyor derken biraz daha hacim giriyor. En azından şurada birkaç tane daha önceki mumu yutabilecek bir şeyi gördük. Hacimli bir mum gördük. İşleme girersek 0.10 ve 0.11 bölgeleri direnç olarak çalışacaktır. Parçalı satış yapmayı tavsiye ederim. Dog'a bakalım. Dog da yine gelmiş. Bakın şu bölge hem desteği bunun hem order bloğu. Da şöyle alırsak bu bölgeyi. Aynen. Yani 0.090 ile 0.087 bölgesi bunun destek olarak ilk aşamada çalışabileceğini düşündüğümüz alan. Buralardan inceden bir tepki gelmiş. Sinyalimiz up'a dönmüş ama bir iş hala. Yani piyasaya bir para girişi yok. Üst tarafta da bizi ilk bekleyen direnç bandı arkadaşlar şu bölge olacaktır. Yani şöyle çekersek aynı. Yani 0.10.9, 10.3 bölgeleri bize direnç olarak ilk aşamada çalışacağını düşünüyorum. Şimdi benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar arkadaşlar. Birçok pariteyi inceledik. Genel görünüme baktık. Benim için olumlu gördüğüm pariteleri size söyledim, anlattım. Sinyalleri anlattım. Hangi coinlerde hangi hareketler olabilir? İçeride en azından paranın %50'nin üzerinde olduğu coinler. Eğer ki dediğim gibi şu anda Bitcoin'de yukarı doğru bir hareket yaparsa, bir bakalım Bitcoin'e tekrardan. Neredeyse 40 dakika oldu. Yani Bitcoin yukarı doğru bir hareket yaparsa hangi paritelerde işlem almanız gerektiğini ben inceden size anlattım zaten. Ama burada inceleyeceğiz. Dediğim gibi Bitcoin şu anda olumlu ilerlemiyor. Bakın şurada dün beklediğim benim en azından reteste bile gelemedi. Yani yukarı geldiği gibi hemen direkt satış geldi. En azından şu bir 67 bölgelerine kadar beklerdim bir yükseliş. Oraya kadar bile gelemedi ki o kadar büyük satışlar var. Bakın hala %46'nın
üzerine çıkamadı. En azından %50'nin üzerine çıksaydı biraz daha olumlu olabilirdi. Ya yani birkaç gündür özellikle bahsediyorum arkadaşlar. Yani burada çok olumlu bir taraf yok. Bitcoin'in yani kripto tarafının yükselmesi için bir hikaye yok. Fed faiz indirmiyor. Ee, Yani içeriden para çıkışı var sürekli. Yeni yatırımcı gelmiyor. Ha, videoda izleyen arkadaşlar bunu daha önce defaatle ilettim. Yani bu sektörün yükselmesi için şu anda bir hikaye yok. Niye yükselsin bu piyasa? Her seferinde de hani düşebileceği yerleri defaatle söyledim. Yükselebileceği yerleri inceden de olsa defaatle söyledim. Nereden dönüş olabileceğini söyledim. Videoları izleyen arkadaşlar şu anda eminim bana hak veriyorlardır. Ya en azından ben size bir iki senaryo veriyorum. Yani ben size umut satmıyorum burada. Ben size olabilecek senaryoları grafikler üzerinden hangi mantıkla söylediğimi anlatıyorum. Yani söylediğimin şeylerin hiçbirinin açıkçası altı boş değil. Hani bir şey söylüyorsam ekranda onu size gösteriyorum. Yani umarım faydalı oluyordur. Umarım videoların belli bir kitleye ulaşır. Sizlerden de dediğim gibi güzel yorumlar almak beni mutlu eder. En azından derim kanalıma abone olup videoları da beğenirseniz, yorumları da yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.